Herkese merhaba, ben Mehmet Akif Çınar. Bugün 5 temel sostan biri olan demi-glace sosun nasıl hazırlandığını göstereceğim. Bu sos orijinalinde Fransız mutfağına ait bir sos olduğu için içerisinde kırmızı şarap kullanılıyor. Ben kırmızı şarap kullanmadan yapacağım. Siz arzuya göre ekleyebilirsiniz. Yapımı biraz zahmetli olmasına karşın son derece lezzetli bir sostur. Vakit kaybetmeden tarifime başlıyorum. İyi bir demi-glace sos için etli, ilikli bir kemiğe ihtiyacımız var. Siz bu aşamada tavuk kemiği de kullanabilirsiniz. Ben bu dana etini kasaptan aldım. Siz de kasaplardan rahatlıkla temin edebilirsiniz. Kemiklerimi ilk önce ısıya dayanıklı bir kaba koyuyorum. Ardından 2 adet soğanımı birkaç parçaya kesip kabımın içerisine alıyorum. Ardından 2 adet dışını soyduğum havuçlarımı birkaç parçaya kesip onu da kabıma alıyorum. Bu aşamada kereviz de kullanabilirsiniz. Sonra sarımsaklarımın üzerine bıçakla vurup bunları da ekliyorum. Şimdi ise üzerlerine 1 çay kaşığı kadar tane karabiber ekliyorum. Bu aşamada 250 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar bekleteceğim. Eğer siz tavuk kemikleriyle yapıyorsanız bu işlemi tavada da yapabilirsiniz. Bu fırında bekletmemin sebebi ise hem sosuma daha koyu bir renk kazandırmak ve kullandığım sebze ve kemiğin aromasının daha iyi ortaya çıkması için yapıyorum. Siz de bu işlemi mutlaka yapın, ihmal etmeyin. Şimdi 250 derecelik fırınımızın en üst rafında üzerleri biraz kızarana kadar bekletelim. Kemiklerimin üzeri fırında biraz renk aldıktan sonra düdüklü veya geniş bir tencereye ekliyoruz. Fırında kemiklerimizi kızarttığımız kabın altında bir miktar tortu kalabilir. Onu da bir kaşık yardımıyla kazıyarak kemiklerimizi haşlayacağımız suyun içerisine dökelim. Bu suyu da kemiklerimizi haşlayacağımız karışımın içerisine döküyoruz. En son aşamada ise küçük bir demet maydanoz, 2 adet de defne yaprağını ekliyorum. En son ise ocağımın altını kısık ateşte açıyorum. Kesinlikle yüksek ateşte açmayın. Sosum yavaş yavaş ısınıp aromasını daha fazla suya bırakacaktır. Ayrıyeten bu koyduğumuz suyun kesinlikle soğuk su olması gerekiyor. Eğer çok sıcak kaynar suyla yaparsak aromasını yeteri kadar suya bırakmayabilir. Buna da dikkat edin. Sosum yarım saattir kaynıyor. Üzerinde bu şekilde köpükler oluşacaktır. Bu köpükleri bir kevgir yardımıyla alın. Aksi takdirde sosunuz parlak olmaz istediğiniz gibi. Sosum 5 saattir kaynıyor. Sosumu süzüp çektirme işlemine devam edeceğim. Sosumu süzdüm. Tenceremin altında yaklaşık yarım su bardağı, 1 su bardağı kalana kadar çektirme işlemine devam ediyorum. Yaptığım sosu küçük bir tencereye aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra buzdolabına koyacağım. Üzerindeki yağ tabakası donacaktır. Ardından o yağ tabakasını sıyırıp kullanıma hazır hale getireceğim. Yaptığımız sosumuz dolapta 1 saat kadar bekledi. Bu şekilde katılaşacaktır. Üzerindeki yağ tabakasını ise bir kaşık yardımıyla alıyoruz. Altı bu şekilde siyah, pürüzsüz bir demi-glace. Nasıl kullanılması gerektiğini de göstereyim. Yaptığımız sostan 1 tatlı kaşığı kadar tavamıza ekliyoruz. Ocağımızın altını kısık ateşte açıyoruz. Kıvam vermek için ise 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyoruz. Sosumuz hazır. Şimdi bunu güzel bir et yemeği ile taçlandırma zamanı. Şimdi yaptığım sosu üzerine döküyorum. Demi-glace sos derin dondurucuda 6 aya kadar saklanabilir. Oldukça zahmetli bir şekilde hazırlandığından dolayı hem de derin dondurucuda uzun süre saklanabildiği için genelde fazla miktarlarda yapmanızı tavsiye ederim. Et yemeklerine oldukça yakışan bir sostur. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir.
Bu videoların daha fazlası için kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.